İnsanın rezonans alanını da bozan bir müdahaledir. Falcıya gidiyor. Falcı diyor ki senin diyor kocan 3 ay içerisinde diyor çok büyük bir kaza geçirecek. Çok ciddi bir fala düşkünlüğü vardı. Oğlunda ciddi ruhsal bozukluklar yaşandı. Siz fal baktırmaya gidiyorsunuz ya, bir kişi çıkarken 3-5 kişi çıkıyorsunuz. Bütün işleri ters gitmeye başladı. Bir duanın kabul olabilmesi için gerekli olan en önemli şey nedir biliyor musunuz? Eğer oradan alacak bir sınavınız varsa gelir mi gelir, ama çok daha büyük bedeller ödeterek hayatımızdan gider. Bunları yaptığımızda rüyalarımızda bizi tabii ki ziyaret ederler. Çünkü daha çok günahsız olan ruhların ziyaret ettiği söylenir. Olabildiğince abdestli gezmeye çalışalım. Kesinlikle anlatılmaması gerekiyor. Uyandın, çok kötü bir rüya gördün. Rüyanın sizinle bağ kurmasını engeller, sizi korkutmasını engeller. Estağfurullah, kalbin cilası. Boşuna Deccal'i, Mesih'i beklemeyin. Zaten hepsi şu an uyanık haldeler ve aramızdalar. Ekran başına hoş geldiniz. Gerçekten çok önemli bir yayındasınız. Özellikle fal bakıyorsanız ya da fala çok meraklıyım, sıklıkla fal baktırıyorum diyorsanız bu yayını kaçırmayın. Bugün konuğumun burada söyleyecekleri gerçekten dinlemeye değer. Hiçbir yargıya varmayacağız tabii, onu da belirtmek istiyorum. Sevgili Tuğba Özçelik konuğum. Tuğba Özçelik'i zaten sıkı takip ettiğinizi biliyorum. Özel bir tasavvuf yazarı Yadeyyan ismindeki kitabını da belki aylar önce okudunuz ve kütüphanenizin baş köşesine koydunuz. Kim bilir, okumadıysanız da kesinlikle bir okur olarak da tavsiye ediyorum. Sevgili Tuğbacığım aynı zamanda bir psikolog. Gerçekten kendi alanında çok kıymetli, çok tanınan, çok bilinen bir aile dizimi uzmanı. Konuşacaklarımızı daha da özel kılıyor bütün bu uzmanlıkların. Tuğba, hoş geldin. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum Tuğba'cığım. Gerçekten biz kadınlar, tabii kadınlarla sınırlandırmamak lazım ama fala çok meraklıyız. İstiyoruz ki hani bize biraz biri böyle bir ucundan, köşesinden güzel bir şeyler söylesin. Hayatımızla ilgili küçük küçük ipuçları hiç de fena olmaz diyebiliyoruz. Geçimini bununla sağlamak, çünkü sadece profesyonel anlamda fal bakarak da geçim sağlayan, bundan para kazanan insanlar da var. Dediğim gibi yargıya varmıyoruz ama nasıl yorumluyorsun? Tasavvuf ve İslam buna nasıl bakıyor? Senin burada görüşün önemli. Enerji alanını da birleştireceksin çünkü sanıyorum ki yorum yaparken. Tuğbacığım, ne diyorsun fal olayına? Fal kişinin ruhuna ciddi bir müdahaledir aslında. Yani insanın rezonans alanını da bozan bir müdahaledir. Şimdi bir kere dinimizde falcılık diye bir şey yok. Evet, önceki dönemlerde kahinler vardı. Allah izin verdiği sürece mucizeler yaratan, gelecekten haber alan peygamberlerimiz vardı. Allah dostlarımız vardı. Ama şimdi bu işi fal olarak baktığımızda, yani sen gelecekte onu yaşayacaksın, bunu yaşayacaksın dediğinizde bu kişinin, çünkü kişi size inanarak geldiği için bilinçaltına etki ediyorsunuz. Bakın, benim bir danışanım, hiç unutmuyorum, bir falcıya gidiyor. Falcı diyor ki senin diyor kocan 3 ay içerisinde diyor çok büyük bir kaza geçirecek. Kadın aile dizilimine geldiğinde ağlıyordu. Çok gerçekten kötüydü ve ona da ben aynı şeyi söyledim. Dedi ki Tuğba Hanım, dedi, yani ben fala baktırdım. O kadar inandım ki 3 ayın sonunda hiçbir şey olmadı. 4. ayın sonunda kocam şey dedi, büyük bir kaza atlattı dedi. Peki dedi, bu gerçek mi? Dedim ki hayır, gerçek değil. Bilinçaltı inandığını kendine çeker. O kadar güçlü bir hafızamız vardır ki, o kadar güçlü bir rezonans alanımız vardır ki insanlar neye inanırlarsa kendi geleceklerinde bunu oluştururlar. O yüzden gelecek değişkendir. Yani fala baktığınızda 3 ay sonra şu olacak, 2 ay sonra bu olacak demek hiç kimsenin haddi, yetkisi ya da yeteneği alanında değildir. Bu bir yetenek de değildir. Ki En'am suresi 121. ayette der ki şeytanlar dostlarına telkinde bulunur. Allah'ın yasakladığı ve günah dediği şeylere inatla gitmenin altında yatan en önemli sebeplerden biri kendi korkularına cevap aramalarıdır insanların. Çünkü insanlar korkularına cevap arıyorlar. Allah'a olan inançları ve güvenleri zayıflıyor çünkü gelecek kaygıları var. Ve o falcıya inanıyorlar. Bakın, benim çok yakından tanıdığım, olabildiğince de eğitimli biri inanılmaz fala düşkündü. Çok ciddi bir fala düşkünlüğü vardı. Oğlunda ciddi ruhsal bozukluklar yaşandı. Yani ilaçlar kullanmak zorunda kaldı. Bir sürü sıkıntı yaşadı. Nasıldı? Nasıl fala düşkündü Tuğba? Yani Nasıl fala baktırıyor muydu? düşkündü?
Tabii tabii, ciddi fal baktırma merakı vardı ve gittiği yerde de işte kahve içiyordu, kahveden bakılıyordu. Bir de şunu da unutmayalım. İnsanın DNA'sı var ya. Tükürükte bizim DNA'mız var ve siz o kahveyi içiyorsunuz. O DNA o kahve fincanında kalıyor. Siz sanıyor musunuz karşınızdaki insan geleceği çok iyi gören, her yerden ilahi denilen ama ilahi olmayan haberler alan kişiler bunlar ve onlar başka varlıklarla içli dışlılar ve onlar o DNA'ya işliyor. Siz fal baktırmaya gidiyorsunuz ya, bir kişi çıkarken 3-5 kişi çıkıyorsunuz. Bahsettiğim şey de bu. Ne yazık ki benim çok sevdiğim birinin bu fal merakından dolayı çevresinde de vardı fala meraklı insanlar ve bir arkadaşı falcı çağırdı. Fal baktılar. Falcı gittikten sonra evdeki her şey kırılıp dökülmeye başladı. Bütün işleri ters gitmeye başladı. Yani ben buradan takipçilerimize de söylüyorum. Bakın, bunu meslek haline getirmiş olanları yargılamak bizim haddimiz asla değil. Ama ben Evet. kendi açımdan baktığımda hayır, bizim dinimiz gelecekten haber vermeyi kabul etmiyor ve ne yazık ki fal çok ciddi bir merakla başlayıp bağımlılıkla devam ediyor. Kopamıyorsunuz ve sonra hayatınızı işte o fallara göre idame ettirmeye başlıyorsunuz. Falda diyor ki 3 vakte kadar işte senin elinden bir para çıkacak. Sonra diyorsun ki bak bildi. Bilmiyor. Geleceğini yaratıyorsun sen. Düşüncelerinle kendine bunu zaten çekiyorsun. O yüzden fal çok tehlikeli bir alandır. Dinimizde kesinlikle yasaklanmıştır. Düğümleri üfleyenlerden de uzak durun derler. Fal ve geleceği haber veriyorum deyip ortaya atılanlardan da uzak durun derler. Çünkü şunu diyebilir belki takipçilerimiz. Eski dönemlerde peki bu İbnül Arabiler kitap yazdılar. Hani şu vakitte şu olacak, bu vakitte bu olacak diye. Benim hayranlık beslediğim ve manevi hocam Münir Derman birçok şeyi bilir. Bakın, videolarını izleyin. Birçok şeyin sırrına vakıf ama net bir şekilde bunu size söyleyemez. Yani çıkıp da ortalığa atılıp da ben biliyorum, ben bildim, ben işte farkındayım diyen herkesten bir adım geri durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar Allah vergisi yeti ve yeteneklerdir. Rabbim izin verirse bazı perdeler kalkar, rüya aracılığıyla ya da farklı aracılarla haberler gelebilir ama bunların dışarıya vurumu yanlıştır ve imkansızdır. O yüzden fal ciddi korku üretir, negatif enerji üretir. Olabildiğince uzak durmakta fayda vardır ki dinimizde bunu söylüyor. Allah'tan başka kimse geleceği bilemez. Her ne olursa olsun çok merak ediyor olsak da ya da o kadar böyle hani sıkıntıdayız yani o kadar iyi bir şey duymaya ihtiyacımız olsa dahi diyorsun ki uzak kalın, gitmeyin, baktırmayın veya bakmayın. Bakmak Neden? da ayrı bir mevzu. Bakmak bambaşka bir mevzu, baktırmak da bambaşka bir mevzu. Şimdi iyi, hani gönlünüzü rahatlatmak ya da ferahlatmak istiyorsanız, ki burada hemen bir parantez açacağım. Tabii. İnsanlar Allah'tan uzaklaştıklarında içi daralır, kalbi sıkışır. İnsan Allah'a yakınlaştığında kalbi ferahlar. O zaman bir kapı aramazsınız. Çünkü hiç namaz kılmayı bile bilmiyorsanız, ki var benim danışanlarımdan, onlara da diyorum. Abdest almayı YouTube'dan bakabilirsiniz. Git abdest al. Kılmayı bilmiyorsan bile seccadeyi ser ve üzerinde otur. Orada Allah'la konuş. Yani bizim en büyük desteğimiz ve şifacımız her zamanki yüce Yaradan'dır ve her zaman öyle olacaktır. İçimizin ferahlamasını istiyorsak dualara ve Allah'ın ipine sarılmamız gerekiyor. Fincanlara değil ya da kartlara değil. Şimdi dualar dedin. Hiç kılmayı bilmiyorsan bile otur ve Allah'la konuş dedin. Demek ki Allah'la, yüce yaratıcıyla olan iletişim çok çok önemli. Bir şey isterken bile hani nasıl isteyeceğimizi bilmiyorsak bile yaratıcımızla, yüce Rabbimizle konuşmak noktası belki o duayı oldurabilecek nokta mı? Yani burada nasıl ayrımı yapacağız? Doğru dua örneğin nasıl olmalı? Allah ile doğru iletişim nasıl olmalı? Namaz tabii ki burada sanıyorum ki çok önemli bir başlık olacak tahmin ediyorum ki ama biraz da buna girelim istiyorum. Doğru dua nedir? Bir şey isterken nasıl istersek onu daha hızlı oldurabiliriz? Tasavvuf makamında bize öğretilen hep şuydu. Allah'tan bir şey isterken nazlanın. Yani bizim nazımızı koşulsuz çekebilecek tek varlıktır çünkü ve duayı bir kalıba sığdırmamak gerekiyor. Şöyle, dua ederken ya da niyet ederken hiç fark etmez. İçinizden geldiği gibi yapmanız gerekiyor. Yani birilerinin yönlendirmesiyle olabilecek şeyler değil. Bakın,
Kalp bizim çok ciddi bir kutsalımızdır. Allah'ın bize verdiği idrak merkezidir kalp. Bizim idrakımız kalple bağlantılıdır. Ruh da kalple bağlantılıdır. Zaten siz attığınız her adımda, aldığınız her nefeste ya da her kararda, her eylemde Allah'la berabersiniz. Yani dua demek sadece elini açıp bir şeyler söylemek değil. Ağzından çıkan her söz, attığın her adım, konuştuğun her kelime de dua yerine geçer. O yüzden doğru duayı etmek istiyorsak şüphesiz yapmamız gerekiyor. Yani ay işte abdestim tam oldu mu? Ay doğru cümleleri kullanabildim mi? Bırak bunları. Zaten seni senden iyi tanıyan bir makamdasın. O yüzden olabildiğince en saf halinle oraya git. Tövbede de böyle, duada da böyle. Bir duanın kabul olabilmesi için gerekli olan en önemli şey nedir biliyor musunuz? Onun olabileceğine inanmaktır. Çünkü Rabbim size bunu diletiyorsa onu da zaten size verecektir. Ha şimdi şunu diyebilirler. Ben bir sürü dua ettim Tuğba Hanım. Hiçbiri olmadı. Olmadı değil. Emin ol sana onun karşılığı bu hayatta bambaşka şekilde verilmiştir. O senin hayrını olmayacağı için Allah seni korumuştur ve farklı bir yola sokmuştur. Yani Allah size hep duyuyor. Özel bir şekle girip özel Hmm. cümleler kurmaya hiç gerek yok. O yüzden olabildiğince saf, temiz ve kimsenin özel alanına, kişisel alanına müdahale etmeden dua etmemiz gerekiyor. Ne Rabbim olur zaten her zaman bizi girersek, duyuyor. müdahale edersek Büyü, ne olur? büyü. Hmm. Şöyle söyleyeyim. Nasıl büyü şimdi hemen pat diye de böyle söylemeyeyim yanlış anlaşılmasın. Şimdi bir hasta için dua edebilirsin. Şifası için dua edebilirsin. İş bulmak isteyen biri için dua edebilirsin. Hani karşında, gıyabında birine dua etmek çok güzeldir. Çünkü müminin gıyabında dua ederse kabul olur. Ama ne yazık ki şimdi bizim genç neslimiz daha çok biri bana aşık olsun, işte Hı biri hı. bana geri dönsün, peşimden koşsun gibi şekilde duaları kullanabiliyor. Neden? Doğru yönlendirilmiyor. Çünkü şu an baktığımızda her yerde, bütün sosyal mecralarda hep şöyle alıntılar görüyoruz. Sen de görüyorsundur. Bunu yaptım, sevgilim geri döndü. İşte şunu Evet. yaptım, şu geri döndü. Hayır, bu özgür iradeye müdahaledir. Dua ederken Rabbimden hayırlısını da istemeyin. Hayırlısı evliyaların duasıdır. Kaldıramazsınız. O yüzden Allah'tan bir şey isterken Rabbim benim için hep en kolayını, en güzelini ve en iyisini ver diyerek dua etmeniz gerekiyor ki karşılığını alabilirsiniz. Yoksa diğer türlü o beni sevsin, bu beni sevsin. Şunu söyleyeyim, gelir mi gelir. Eğer oradan alacak bir sınavınız varsa gelir mi gelir ama çok daha büyük bedeller ödeterek hayatınızdan Oo. gider. Burası çok önemli. Öyle başlıklar da atılıyor ki şimdi o kadar güzel bir şeye değindin ki özellikle sosyal medyada bu duayı oku para mutlaka gelir. Gelmeme ihtimali yokmuşçasına o kadar şart koşarak ya da o kadar iddialı başlıklar atılıyor ve hani uygulamalara yönlendiriliyor ki insanlar. Dua için özel zaman diye bir kavram gerçekten var mı? Yani İlla o özel zamana mı ben duamı, dileğimi denk getirmeliyim? Ve az önce söylediğin gibi ya illa bir böyle bir ritüel vari bir şekilde de mi yaparım ya da daha mı etkili olur öyle yaparsam? Şimdi bizim İslami açıdan baktığımızda önemli günümüz Cuma'dır. Yani Perşembe gecesi akşam ezanı okunduktan sonra biz Cuma gününe dahil oluruz ve genellikle bakıldığında duaların çoğunda zaten Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece yapın derler ki bunu ben de sayfamda çok paylaşırım. Hani herhangi bir dileğiniz, duanız varsa lütfen derim mümkünse ya Cuma sabahında, sabah ezanında ya Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gecelerde yapın. Çünkü o gecenin enerjisi bizim için yüksektir. Çünkü eskilerin tasavvuf eğitmenlerimizin bize öğrettiği Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece gökyüzünde Allah dostlarının birbirlerini ziyarete gittiği söylenir. Öyle mi? Yani o gece farklı. Ölmüşlerimizin bizi ziyaret ettiğine inanılır. Bir sürü aslında bilgi vardır bununla ilgili. Peki böyle bir işaret mesela gördün mü Tuğba? Birebir bu işaretleri görmemiz imkansız. Çünkü onların alemi farklı, bizimki farklı. Arada bir perde var ama bunu daha çok rüyalar aracılığıyla görebiliyorsunuz. Cuma geceleri rüyalar daha berrak olur aslında. Cuma geceleri ölmüşlerimizin ruhuna tebarek okuyabiliriz, hediye edebiliriz. Bunları yaptığımızda tabii ki gene bakın burada kırmızı kalemle altını çiziyorum. Rabbim izin verdiği sürece rüyalarımızda bizi tabii ki ziyaret ederler. Çünkü Cuma gecesi için özgür olan ruhların yani daha çok günahsız olan ruhların ziyaret ettiği söylenir. Ama bu tabii ki keşke olsa hepimiz kimleri gönderdik.
Gerçekten şu an gördüğünde boynuna sarılacağımız insanlar var. Keşke görebilse, keşke gelebilseler. Ama üzgünüm, dünyavi düzlemde bu mümkün değil ama rüya aleminde hepsi mümkündür. Gerçekten başka bir alem ve herhalde biz her gece o aleme yolculuk yapıyoruz. Diyorsun ki samimi olun, Allah'tan o şekilde isteyin, Samimi olmak çok kabul önemli olsun. ama ben burada canım Tuğbacığım bir şeye değinmek istiyorum. Tabii. Abdest konusu çok önemli. Bakın, yeryüzünde bastığımız her karış toprak mescittir arkadaşlar. Yani abdestsiz gezmemeye özen gösterin ki zaten şu an ahir zamandayız. İşte herkes bir yerden Mesih bekliyor, Deccal bekliyor. Herkes bir beklenti içerisinde. Bence bu beklentileri geri tutalım. Gelmesi gereken herkes geldi zaten. Yani şu an yaşadığımız evrene baktığımızda gelecek hiçbir şey yok. Gelen herkes geldi ki bir savaş başladı zaten. O yüzden size tavsiyem herhangi bir kurtarıcı beklemek yerine bizim en büyük kurtarıcımız, bizi en büyük şekilde kötülüklerden kurtaracak şey abdesttir arkadaşlar. O yüzden olabildiğince abdestli gezmeye çalışalım. Attığımız her adımda besmeleyi sakın sakın unutmayalım. Frekansımızı düşürecek, bizi korkutacak her durum, her olaydan uzak duralım. Hani şunu unutmamak gerekiyor. Bütün dönüşler Allah'adır ve her nefis ölümü tabii ki tadacaktır. O yüzden bu dünyadan düzgün geçip gitmeye bakalım. Ama altını kırmızı kalemle çiziyorum. Detayına girmeyeceğim. Boşuna Deccal'i, Mesih'i beklemeyin. Zaten hepsi şu an uyanık haldeler ve aramızdalar. Oo. Bu da böyle olsun. Evet. Peki rüyalara girelim mi? Zevkle. Bazı insanlar hiç rüya görmüyor sanıyoruz. Oysa görüyorlarmış. Bunu da yakın zamanda öğrenmiştim ama her gece sadece rüya görmek için bile uyuyan, yatağa giden insanlar var. Yani o kadar maceralar, bir senaryo gibi. Şimdi rüyalar alemini öncelikle böyle bir girecek olursak tasavvuf bakış açısıyla nasıl yorumlarsın? Nedir? Rüya nedir Tuğbacığım? Burada size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Zümer suresi 42. ayette der ki Allah vakti gelen ruhların, ölüm vakti gelenlerin ruhlarını o vakitte alır, vakti gelmeyenlerin ruhunu uykuda alır. Biz her gece aslında imkan alemi dediğimiz rüyalar alemine çıkıyoruz ki bakın burası çok önemli. Ruhlar için İmkan alemi dediğimiz yer rehabilitasyon merkezidir. Yani ruhların deşarj olup geri gelmesi gerekir her gece. Hani diyorlar ya ben rüya göremiyorum. Çok kuvvetli ve muhtemel uyandıkları anda hemen telefona bakıyorlar. Ya da çok ani bir şekilde yataktan kalkıyorlar. Ya da yemek yiyip uyuyorlar. Diğer tasavvufi boyutuna baktığımızda dünyavi işlerle çok meşguller. Ben Kalp buna katılıyorum. ne yazık ki kalp başka şeylerle meşgul olduğunda imkan alemine gitseniz bile hatırlayamıyorsunuz Evet. ve uyandığınızda öfkeli, gergin ve dinlenmemiş oluyorsunuz. Çünkü az önce de söylediğim gibi ruhun rehabilite merkezidir imkan alemi ve her gece istisnasız REM evresinde hepimiz oraya gideriz ve orada aslında gelecekte yaşayacağımız birçok şeyin ön gösterimini görürüz ve geri geliriz. Ama dünya ile kalbi çok meşgul olan, ne yazık ki işte günaha, yalana vesaire dedikoduya çok bulaşan kişiler hep farkındaysanız öfkelidir, hırslıdır, gergindir. Çünkü ruh deşarj olmuyor. Niye? İmkan alemine gittiğini hatırlamıyor. Bir de rüyalarla ilgili şöyle bir enteresanlık vardır. Yanlış kişiye anlatıldığında rüyanın yönü değişir. Şimdi sen su görüyorsundur. Belki yüzmekten korkuyorsundur ve bu rüya senin için aslında bir mesaj içeriklidir. Ama ben yüzmeyi çok seviyorumdur, suyu çok seviyorumdur. Bu rüya benim için çok pozitif bir anlam taşır. O yüzden rüyayı anlattığınız kişi yorumladığı anda sizin rüyanız yön ve şekil değiştirir. Yani rüyaların kesinlikle ama kesinlikle anlatılmaması gerekiyor. Hele ki sosyal medyada ya da arama motorlarından bakarak yorumlatılmaması gerekiyor. Rüyalar bizim kader yolumuzdur. Rüyalar bizim bu dünyadaki haritamızdır. Her gece oradan ufak tefek bilgiler alıp biz tekrar bugüne geri geliriz. Ama anlattığınız kişi
kişiler sizi seviyor, sevmiyor bilemezsiniz ve onlar genel olarak yorum yaparlar ya da kendilerine göre yorum yaparlar ve bu yorum sizi etkiler. Sizi etkilemeyi geçin, sizin kaderinizi etkiler. Sonra da yorduğunuz rüyalar ya da yordurduğunuz rüyalar ayağınıza takıldığında ben zaten biliyordum çünkü öyle dediler dersiniz. Bak gene başa döndük. Hayır, inandığınızı çekiyorsunuz. O yüzden rüya gibi parmak izi kadar önemli olan bir noktayı lütfen ama lütfen kimseye anlatmayın. Birini anlatmak istiyorsun. Çok güzel bir rüya gördün mesela. İnsan Size hemen dayanamıyor, evet. Hı. ama çok güzel bir şey vereceğim. Suyun hafızası var. Çok güzel rüyayı koy bir kenara. Hadi o senin cebinde dursun. Uyandın, çok kötü bir rüya gördün. Etkisinde kaldın, kurtulamıyorsun. Hemen git bir bardak suyu al ağzına. Bir bardak dediğime bakma, alabildiğin kadar. Ağzında o suyu tut. İçinden rüyanı o suya anlat ve o suyu tükür. Bakın bunu size de kimse kolay kolay söylemez. Bu rüyanın sizinle bağ kurmasını engeller, sizi korkutmasını engeller, zihni temizler. Bunu o yüzden kabus görenler lütfen yapsınlar. Güzel rüya gördüğünüzde de lütfen, ki burada önemli rüyalar vardır. Şeytani rüyalar, rahmani rüyalar, bir de bilinçaltı rüyalar dediğimiz 3 çeşit rüya vardır. Şeytani rüyalar az önce dediğim gibi kabuslar, korktuğunuz şeyler vesaireler. İlahi yani rahmani rüya dediğimiz gelecekten haber almak. Bak parantez açıyorum. Allah seninle ilgili kimseye haber vermiyor. Bir şey verecekse sana veriyor zaten rüyanda. Sen hatırlıyorsun. Ama tabii bunun için de belli bir bilinç düzeyi gerekiyor. Bir de dediğim gibi bilinçaltı rüyaları. İzlediğin filmdeki karakteri görüyorsundur gece rüyanda. İşte filmi görüyorsundur. Bunlar önemli değildir. Ama rahmani rüyalar çok önemlidir. Lütfen özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyanızda gördüğünüzde anlatmayın. Sakın anlatmayın. Bu anlatılacak bir rüya değildir. Rüyanızda size bir dua mı söylendi? Oku mu dendi? Söylemeyin. Kimseye söylemeyin. Karşınızdaki insan ister kıskançlıkla, ister güzellikle imrendiği vakit rüyanın yönü, şekli değişir. Size çiçek olarak gelecek rüya kılıç olarak geri döner. O yüzden rüyaları sakın sakın anlatmıyorsunuz. Anlattığınız takdirde de gelecek olan şeyler sizinle ilgilidir tabii ki yani. Yapacak bir şey yok. Özgür irade. Biz uyaralım. Arama motorlarına da yorumlatma dedin ama milyonlarca insan bunu yapıyor. Ben de dahil. Yani hani evet, anlatmama kısmı tamam ama uyanır uyanmaz bakıyorum. Şunu gördüm, bunu gördüm. Rüyada Evet. şunu gördüm. Bunu da mı yapmayacağız yani? Doğru anladım Ama değil mi? arama motorlarındaki yorumlar genel yorumlar. Seni tanımıyor ki, Hmm. senin şahsına yapılan bir yorum değil ki. Az önceye gelelim. Ne dedim? Ben rüyada su görürüm, yüzmeyi severim. Benim için pozitif bir şeydir. Sen yüzmeyi sevmiyorsundur, rüyanda su görürsün. Bu senin için dikkat etmen gereken bir şeydir. Ve işin en kötü tarafı işte burada. Seni tanımayan biri, senin rüyanı yorumladığında senin oradan alman gereken dersi engeller. Oo. Öğrenemezsin. Yani bunlar çok basit konular değil. Hani herkes şu an tabii ki haklı olarak bir çözüm arıyor. Ne dedik falda da? İnsanlar korkularına bir kılıf arıyorlar. İnsanlar hep bir arayış içindeler. Haklılar. Uyanış çağındayız. Ama bu arayışı yanlış mecralarda yapmamak gerekiyor. Çünkü bakın ne deriz? Eskiler hep ne der? Her koyun kendi bacağından asılacak. Yani yaptığımız, kendi özgür irademizle yaptığımız her şeyden sorumlu biziz. Sonra niye başıma o geldi, bu geldi diye faturayı Allah'a kesemiyoruz. Peki şimdi çeşitli uygulamalar da var. Bu rüya konusu başlı başına bir program Hı konusu ama hı. biraz buna da girelim. Birinin rüyasına girmek için bile ritüel paylaşan insanlar var. Bu da doğru bir şey değil o zaman. Onun yine özgür alanına çünkü müdahale Hı etmek hı. istemiş oluyorsunuz, değil mi? Aslında öyle ama bunları şöyle bir şey var. Hani rüyasına girmek için değil. Burada hatta ben bununla ilgili bir paylaşım yapmıştım kendi sayfamda. Orada şu vardı. Rüyada haber alabilmek için mesela ya musavvir müthiş bir Evet. esmadır. Rüyada haber alabilmek için okuyabilirsiniz. Bir bilgi alabilmek için ama bu kalkıp da o beni sevecek mi, onunla evlenecek miyim falan değil. Daha diplere inmek gerekiyor. Yüzeysel değil. Hani en azından şunu diyebilir mesela. Benim için hayırlı olacak mı olmayacak mı? Rüya siz bizzat bu mesajı alabilmek için dua edebilirsiniz. Bir diğeri de insanlara bazen şöyle bir şey olabiliyor ki bunu da paylaşımımda yazmıştım. Ebeveynleriyle ya da aile bireyleri arası bozuk olan insanlar var.
ve bir şekilde bir araya gelemiyorlar. O zaman bir dua vermiştim. 3 sene falan oluyor belki. Demiştim ki karşınızdaki insana eğer üzgünseniz ya da özür dilemek istiyorsanız ve bir fırsatınız yoksa bunu yapabilirsiniz. Ama hani şey için değil, gel benden özür dile, şunu yap, bunu yap değil. Sen eğer hatalıysan bunu yapabilirsin. Özür dilemek için hani, ama tabii gene burada biz bunları denedik, yaptık vesaire, ama bu gene söylediğim gibi Allah'ın izin vereceği ve onun Hı hı, hı imkanları hı, içinde hı olan bir hı, hı hı, şeydir. hı hı. Tabii. Bahsettiğim bu uygulamayı, paylaştığım bu uygulamayı senin sayfandan da şu anda izleyicilerimiz bulabilirler. Yaparlarsa yorumları bekleriz. Sen de yorumları, bu programa gelecek olan yorumları takip edersin zaten Tabii Tuğbacığım. ki. Şimdi şöyle bir şey var. Her duanın, her ibadetin, yaptığımız mesela aile diziliminin bile herkeste açılımı farklıdır. Yani kimi mesela dua ettiğinde çok hızlı geri dönüşünü alırken kimi hiç geri dönüş alamıyor. Burada mevzu yapılan çalışmada değildir. Kişiye göre açılıp açılmamasındadır. Çünkü bizim insanlarımızda şöyle bir algı var. Ben bunu çok sık görüyorum. Hem benim gibi bu mecrada bir şeyler öğretmeye, öğretmek haddimiz değil ama göstermeye, anlamlandırmaya çalışan insanların linçlenebildiği bir dönemde. Çünkü hayatında Evet. insanlar bir şey olmadığında hemen karşı tarafı suçlamaya meyilliler. Ama hayır, eğer bu çalışmayı deneyip insanlar bir şeyleri başarabiliyorsa, yani sıfır başarı oranı olsaydı okey derdik ki o zaman bizde bir hata var, bir düzelmeye, düzeltmeye gidelim deriz. Ama bu gibi çalışmalarda lütfen olabildiğince saf niyetli olmaya bakalım ve gene diyorum, özgür iradeye müdahale yok. Özür dilemek için, af dilemek için ya da bir hatam varsa lütfen hani demek için okey, bu çalışma bir kere paylaştığım bir şeydi. Yapılabilir ama gene diyorum, özgür iradeye müdahale yok. Bu detayı da unutmuyoruz. Peki, eğer şu anda bu video hoşunuza gidiyorsa lütfen kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Arada da söylemiş olayım. Şimdi dualar, rüyalar derken yine iş dönüp dolaşıp hani o samimiyetten de söz ettiğin için kalbimize geliyor. Hani hep derler ya, kalbin temizse korkma veya Evet. aman ben onun kalbini görüyorum, kalbini biliyorum. Olay hep kalpte mi bitiyor Tuğbacığım? Merkez kalp mi? Kur'an-ı Kerim'de kalp sadece organ değil, idrak merkezi olarak geçer ve ruh ile beden arasındaki köprüdür aslında. Ve mesela Araf suresi 179. ayet. Onların kalpleri vardır ama onunla anlamazlar. Hatırlar mısın Küçük Prens'in kitabında? Gerçekleri yalnızca kalbinle görebilirsin der. Kalp aslında hayatta bir şeyleri hak ettiğimiz, kendimize çektiğimiz ya da ittiğimiz alandır. Orayla idrak etmeye başladığımızda nefs aradan çekiliyor zaten. Ve nefs aradan çekildiğinde insanlar gerçekleri görebiliyorlar. Kalbimizi peki arındırmak için ne yapmalıyız? Biz hepimiz kuluz, mükemmel değiliz, kusursuz değiliz. Ne yapacağız? Bol bol estağfurullah çekeceğiz. Estağfurullah kalbin cilasıdır. Bol bol Nasıl? estağfurullah çekeceğiz. Nasıl bir etkisi var? Nasıl çekeceğiz? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile Allah'ın Resulü olduğu halde, çok sevildiği halde her gün en az 77 estağfurullah çekerdi. Neden? Belki bir kusur işlemişimdir diye. Ki o kusursuzların en güzeliydi. Biz ki insanoğlu kendimizi çok kusursuz gördüğümüz için estağfurullah'tan çok uzağız. O yüzden her gün biz de uyalım ve her gün abdestli ya da abdestsiz fark etmez. O gün içerisinde bilerek bilmeyerek işlediğimiz tüm günahlara tövbe edelim. Ve çok samimi bir kalple yapalım ki kalbimizin üstündeki sis kalksın. O sis kalktığında ne falcıya gerek kalır. O sis kalktığında ne başka birine gerek kalır. Siz direkt Allah'la bağlantıda olursunuz o zaman. Ve o zaman anlarsınız ki zaten Allah hep sizinleymiş. Siz onu bulamamışsınız. Peki estağfurullahı söylemek beraberinde bir idraki de gerektirir mi her seferinde? Yani çünkü bunun bilincinde olmadan hani bazen öyle şeyler oluyor ki bunu 30 defa oku, en az 100 defa oku ama o bilince sahip olmadan onu sadece telaffuz etmiş oluyoruz. Ama burada estağfurullah hani dedin ya az önce, belki yine de bilmediğim bir günahım vardır onun affı için. Hep bu bilinçle mi her çektiğimizde? Çekerken aslında
Sadece çok sakin olmalıyız. Hızlı hızlı değil. Yani elimize bir tesbih alıp estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah Hımm. şeklinde değil. Yani gerçekten İdrakle. ya Hımm. Allah'ım yani ben kulun mutlaka hata yapmışımdır bugün içerisinde. Bağışla. Bu ve sonra işte içinden geldiği kadar, çekebildiğin kadar hissederek estağfurullah çek. Çünkü Rabbim kuluna küsmez. Rabbim kuluna ızdırap vermez. Rabbim kuluna kötülük vermez. Biz her ne yaşıyorsak kendi dilimizin belasını yaşıyoruz. O yüzden Hazreti Ali der ki her zaman düşünün ama hemen konuşmayın. Çünkü söz sendeyken sen onun sahibisin ama senden çıktığında karşıdakinindir, artık sen onun kölesisin. O yüzden ağzımızdan çıkan şeylerle biz günaha bulanıyoruz zaten. Dilimizi estağfurullah'a alıştırmamız gerekiyor. Ki hani gene tabii bu da idrak meselesi. Anlattığımız, çünkü şu an çoğu mecraya baktığımızda herkes bir mucize bekliyor. Herkes böyle bir sihirli değnek bekliyor. Evet. Herkes ben hiçbir şey yapmayayım da benim başıma güzel şeyler gelsin diyor. Üzgünüm. Yani bunu size söyleyen her kimse onun adına da üzgünüm. Çünkü biz insanoğlu kendi yaptığımız şeylerden sorumluyuz ve bunun için Rabbimin tövbe kapısı hep açık. Biz ne diyorsak başımıza ya iyiliği ya kötülüğü çekiyoruz. Rabbim kuluna asla eziyet etmez çünkü. Ya bu idrakta olalım, onu üzmekten, onu kırmaktan çekinerek hareket edelim.